Selam, ben Gökçe, kanalıma hoş geldiniz. Renk ve renk uzayları hakkındaki serinin 5. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda CMYK renk uzayından bahsedeceğiz. Video devam niteliğinde olduğu için konu bütünlüğünü yakalamak açısından önceki videoları izlemenizi tavsiye ederim. Detaylar kısmında linklere ulaşabilirsiniz. Bir önceki videoda RGB renk uzayının ışık tabanlı bir sistem olduğundan bahsetmiştik. Eğer çektiğiniz fotoğrafı bastırmak isterseniz ışık tabanlı bir sistem kullanamazsınız. Çünkü kağıdın ışığı yoktur. Bu sebeple ışık tabanlı sistem yerine yazıcılar tarafından kullanılan mürekkep tabanlı bir sistem kullanmak daha doğru olur. Bu da CMYK renk uzayı ile ilintilidir. CMYK'nın ana renkleri aslında baskı sürecinde kullanılan mürekkepleri temsil eder. Baskı alabilmek için ışık tabanlı RGB renk uzayını mürekkep tabanlı CMYK renk uzayına dönüştürmemiz gerekir. CMYK İngilizce cyan, magenta, yellow ve black kelimelerin baş harflerinden oluştuğu için doğrusu CMYK olarak okunması, ancak Türkiye'de CMYK olarak telaffuzu yoğun olarak kullanılıyor. O yüzden ben de bir öyle bir böyle kullanırsam aklınız karışmasın. RGB renk uzayını CMYK'ya dönüştürmek için tek bir tane yol yoktur. Kullanılacak yazıcının ya da mürekkep püskürtülecek alanın büyüklüğünün ve hatta kullanılacak kağıdın cinsine göre dönüşüm metodu değişebilir. Mesela mat kağıda basım için kullanılacak dönüştürme yöntemiyle parlak bir kağıda yapılacak basım için kullanılacak dönüşüm yöntemi aynı olmayabilir. Ya da aynı fotoğraf için büyük bir alana yapılacak basım ile küçük bir alana yapılacak basım yöntemi aynı olmayabilir. Bunun sebebi kağıdın mürekkebi emme kapasitesi ile ilgilidir. Bu nedenle bu gibi faktörlerin renk uzayını dönüştürürken göz önünde bulundurulması gerekir. Peki nedir bu dönüştürme yöntemleri derseniz, bu yöntemler ICC profilleri olarak adlandırılır. Serinin 3. videosunda kabaca ICC profillerinden bahsetmiştim ama burada da özet geçmemiz gerekirse ICC yani Uluslararası Renk Konsorsiyumu bir cihazın renk uzayını başka bir cihazın renk uzayına dönüştürmek istediğimizde kullanılır. ICC profilleri bir cihazın renk davranışını tanımlar ve bu tanım farklı cihazlar arasında renk tutarlılığını sağlamak için kullanılır. Bu profiller bir cihazın renk skalası dışındaki renkleri de tespit ederek en uygun şekilde renk dönüştürme işlemini gerçekleştirir. Peki burada biz fotoğrafçılar açısından izlenmesi gereken yol nedir? Baskı almak istiyorsak fotoğraflarımızı hangi renk uzayı üzerinden oluşturacağız? Yeni fotoğrafçılar açısından en sık sorulan sorulardan bir tanesi bu herhalde. Öncelikle kullandığımız Photoshop Lightroom gibi düzenleme yazılımları üzerinde hangi renk uzayı ile işlem yapacağımızı kendimiz seçebiliyoruz. Bunun özellikle altını çizmemiz gerekiyor. Ancak biz fotoğrafçılar fotoğraflarımızı ışık tabanlı ekranlar üzerinden oluşturduğumuz için fotoğraf düzenlemelerimizi de RGB renk uzayı üzerinden yapmalıyız. Ne zaman ki baskı almaya karar verdik, sadece baskı anında yaptığımız kağıt, yüzey ve yazıcı tipi baskı seçimlerimize göre renk uzayını CMYK'ya dönüştürmeniz uygun olacaktır. Bu dönüştürme işlemi de genelde baskıcıda baskıyı yapan kişilerce yapılmaktadır. Evde baskı yapmadığımız müddetçe bu konuda endişelenmemize gerek yok. İlk videoda söylediğim gibi fotoğraf çekmek başlı başına bir işse bu fotoğrafın baskısının doğru bir biçimde alınması da başlı başına küçümsenmemesi gereken bir iş. Buraya kadar genel bir bilgilendirme yaptık. Şimdi de teknik bilgilere geçelim. Renkleri karıştırmak için 3 yol var demiştik. Bunlar ekleme, çıkarma ve toplama metoduydu. Önceki videoda bunlara değinmiştik. O yüzden burada tekrar etmeyeceğim. RGB renk uzayına eklemeli renk modeli demiştik. CMYK renk uzayı ise çıkarımsal renk modeli olarak adlandırılmaktadır. CMYK renk uzayındaki renkler mürekkep kombinasyonları ile üretilir. Bu CMYK ana renklerinin eklenerek oluşturduğu bir çıkarımsal süreçtir. Ancak burada kullanılan çıkarımsal terimi renklerin çıkarılması anlamına gelmemektedir. Çıkarımsal terimi renklerin karıştırılması sırasında ışığın emilmesini ifade eder. Yani ışık nesne üzerine düşer ve nesnenin yüzeyindeki pigmentler veya boyalar tarafından emilir. RGB'de ana renklerimiz kırmızı, yeşil ve maviydi ve bu renklerin 255 sayısı ile ifade edilen tam güç çalışmasıyla yani %100 kırmızı, %100 yeşil ve %100 mavinin birleşmesiyle saf beyaz ışık ortaya çıkıyordu. CMYK sistemindeki ana renkler RGB uzayındaki ara renkler olan turkuaz, magenta ve sarıdır. Bu renklere bir de dışarıdan siyah eklenir. CMYK ana renklerinin farklı oranda birleşmesiyle farklı renkler elde edilir.
Bu modelde siyahın K harfiyle gösterilmesinin nedeni İngilizce'de siyah yani black kelimesiyle yine İngilizce mavi yani blue kelimesinin ikisinin de B harfiyle başlaması nedeniyle B harfinin karıştırılmasını önlemektir. Black kelimesi yerine İngilizce key yani anahtar kelimesi de kullanılmaktadır. Türkiye'de kontrast kelimesiyle çevrilenler olduğunda altını çizmekte fayda var. Baskı sisteminde teknik sebeplerden dolayı gerçek siyah renk elde edilemediği için turkuaz, magenta ve sarıya ayrıca siyah renk ilave edilmektedir. RGB renk uzayında siyah renk, kırmızı, yeşil ve mavinin tamamen kapatılmasıyla yani değerlerinin sıfır olmasıyla, beyaz renk ise bu üç renk kanalının tamamen açık olmasıyla yani değerlerinin maksimum 255 olmasıyla oluşuyordu. CMYK renk uzayında ise beyaz renk baskıda genellikle kağıdın doğal rengini temsil eder. Dolayısıyla beyaz renk CMYK renk uzayında turkuaz, magenta, sarı ve siyah kanalın tamamen kapatılmasıyla yani değerler sıfır olduğu durumda elde edilir. Siyah renk ise siyah mürekkebin eklenmesi suretiyle elde edildiğinden diğer üç renk yani turkuaz, magenta ve sarı renkleri tamamen kapatılır. Ardından da siyah renk kanalı açılır. Yani bir renk saf siyah olacaksa bu genellikle 000x olacaktır. Burada x siyahın herhangi bir değerini temsil etmektedir. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu beğenir ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.